Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karnabaharın en lezzetli ve en doyurucu halini paylaşmak istiyorum. Biz ailecek çok severek tüketiyoruz bu fırın yemeğini. Umarım sizler de benim tarifimle bu yemeği dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Fırında karnabahar yemeği için bir adet büyük boy karnabaharım var. Gördüğünüz üzere karnabaharı streç filmde sardım. Eğer karnabaharlarınızı hemen pişirmeyecekseniz streç filmde sararsanız asla kararma ve bozulma yapmazlar. Şimdi karnabaharı çıkartıyorum ve tanelere ayırdıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca sirkeli suda temizlenmesini ve bakterilerinden arınmasını bekliyorum. Karnabaharları oldukça iri doğradım. Ben küçük değil de büyük görünmesini daha çok seviyorum. Sizler görüntüsünü istemiyorsanız, karnabahar olduğu anlaşılmasını istiyorsanız ki bu tarifte lezzet olarak daha çok börek tadında oluyor. İri olanları böyle benim gibi bıçakla ayırıp küçük olanları da elinizle kopararak ayıklayabilirsiniz. Hepsini hızlıca hazırlıyorum. Suda beklettikten sonra haşlamak için tencereye aktarıyorum. Ben mutlaka karnabaharları haşlarken üzerine yarım limon sıkıyorum. Sütle haşlamıyorum. Süt kesilme yapıyor ve yeterince kokusunu aldığına inanmıyorum. Ama yarım limon sıkıp haşlarsanız gerçekten kokmayacağına ve ağır baskın tadının olmayacağını kendiniz deneyimlemiş olacaksınız. Şimdi karnabaharları ocağa alıyorum ve yaklaşık 6-7 dakika kadar kısık ateşte haşlıyorum. Kaynamaya başlayıp hafif de yumuşamaya başladığında artık karnabaharları süzebiliriz. Çok fazla haşlayıp dağılmasına sebep olmayalım. Çünkü bir o kadar da fırının içerisinde pişecekler. Karnabaharı 6-7 dakika haşladıktan sonra hemen süzdürüyorum ve bir süzgece aldıktan sonra kenarda bekletmeye alıyorum. Suyunun tamamen süzülmesini sağlıyorum böylelikle ve şimdi diğer kullanacağım sebzelerin doğrama işlemine başlıyorum. Yemeğim için bir adet büyük boy soğan, 2 adet orta boy havuç, 2 adet kapya biber ve 3-4 adet yeşil biber kullandım. Sebzelerin doğranmasına havuçlardan başlıyorum. Havucu ilk önce dörde bölüyorum ve sonra verev olacak şekilde hepsini aynı boyutta doğramaya başlıyorum. Sebzeleri doğramaya önce havuçtan başladım. Çünkü havucu ilk önce pişireceğiz. Tencereye alacağız. Şimdi havucu doğradıktan sonra tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave ettikten sonra doğramış olduğum havuçları ilave ediyorum. Ve havuçlar sotelenirken ben hızlıca soğanı doğramaya başlıyorum. Bir adet büyük boy soğanı piyazlık olacak şekilde ince ince doğramaya başlıyorum. Dilerseniz yemeklik de doğrayabilirsiniz ama piyazlık doğradığımız halde yemeğin içerisinde asla sizi rahatsız etmiyor. En güzeli bu şekilde doğramak. Şimdi hızlıca soğanı doğrayıp hafif sotelenmiş olan havuçların içerisine soğanı ilave ediyorum ve biberleri doğramakla yemeğin yapımına devam ediyorum. Bir dakikadır havuçlar kavruluyor ve gördüğünüz gibi yağın içerisine gayet güzel bir şekilde rengini salmışlar. Böylelikle yemek daha da hoş bir renge sahip oluyor. Şimdi biraz karıştırmış olduğum havuçların içerisine soğanları da ilave ediyorum ve soğanlar hafif dağılıp havuçlarla bir bütün olana kadar karıştırıyorum ve biberlerin doğranmasına geçiyorum. Kapya ve yeşil biberleri de verev olacak şekilde doğradıktan sonra yine bir müddet kavrulan sebzelerin içerisine biberleri de ilave ediyorum. Hem doğruyorum hem pişiriyorum ve böylelikle zamandan da tasarruf etmiş oluyorum. 2 dakikadır havuçla soğan güzelce kavruluyor ve soğanlar hafif yumuşamışlar. Bu esnada doğramış olduğum biberleri de ilave ediyorum ve baharatlarını da ilave ettikten sonra biberler de hafif yumuşayana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Baharat olarak bir çay kaşığı kadar karabiber öğüttüm ve kaya tuzunu da öğüttükten sonra kavrulması için 2 dakika zaman verdim. Çok fazla kavurmayalım. Çok fazla kavurursanız dağılabilirler. Biraz bütün kalsın. Sebzeler biraz kendini göstersin diye çok fazla kavurmamaya dikkat edelim. Çünkü bir o kadar da
fırının içerisinde pişecekler. Şimdi onlar kavrulurken biz de uygun bir tepsinin içerisine karnabaharları yerleştirebiliriz. Büyükçe bir borcamın içerisine karnabaharları düzgün bir şekilde seriyorum ve kavrulmuş olan sebzeleri de bu esnada üzerine ilave edeceğim. Yine karabiber öğütüyorum ben bir miktar karnabaharların üzerine. Dilerseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz ama ben en çok karabiberi yakıştırıyorum. Şimdi karabiberi öğüttükten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve kavrulmuş olan sebzeleri üzerine dökmekle devam ediyorum. Sebzeleri önce ince bir tabaka halinde karnabaharların üzerine yayıyorum. Bunun sebebi aslında karıştıracağız ama burada biraz daha baharat ilavesi yapmak istedim. Bir çay kaşığından biraz fazla acı pul biber ilavesi yapıyorum. Sizler seviyorsanız daha fazla ilave edebilirsiniz. Baharatını da ilave ettikten sonra sebzeleri kırmadan, çok fazla ezmeden bir çatal yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Bütün sebzeler güzelce harmanlandıktan sonra sosunu hazırlayıp hızlıca içerisine ilave edebiliriz. Yemeği daha lezzetli yapmak adına ve kokusuna da tadına da tat katmak adına bir yemek kaşığı tereyağını küçük parçalar halinde bölerek yemeğin üzerine belli boşluklarla yerleştiriyorum. Bu tereyağının daha hoş bir kokuya ve daha hoş bir lezzete sahip olmasını sağlayacak. Tereyağını da böldükten sonra hızlıca sosu hazırlamaya başlıyoruz. Sos içinde karıştırma kabının içerisine bir adet large boy yumurtayı kırdıktan sonra 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle 2 su bardağı sütü de yoğurma kabının içerisine ilave ediyoruz. Sosumun içerisine ilk önce bir tepeleme yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Bu unu güzelce çırparak açtıktan sonra geri kalan unu da ilave edip güzelce çırpacağım. İlk önce bir kaşığı ilave etmemin sebebi unun topaklanma yapmaması. Şimdi 2 yemek kaşığı daha un ilave ediyorum ve bunu da ilave ettikten sonra güzelce çırpıp bütün unu açıyorum. Sosu hazırlamaya başlarken ben fırını da çalıştırdım. 180 derece alt üst fanlı çalışır şekilde şu an fırın ısınmaya başladı. Fırın ısınırken ben de sosun yapımına devam ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve ince ince doğramış olduğum 10-15 dal kadar maydanoz ve 5-6 dal da dereotunu bu sosun içerisine ilave ediyorum. Bu esnada yemeğinizin tuzunu kontrol edip sosun içerisine de tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Tuzu gayet yerindeydi. Sizler mutlaka sebzelerinizin tuzunu kontrol edin ve bu esnada tuzunu da ilave edebilirsiniz. Şimdi güzelce çırpmış olduğum sosu yemeğin üzerine bir kepçe yardımıyla dağıtmaya başlıyorum. Sosumuzu dökerken mutlaka benim gibi böyle kepçe kullanmaya dikkat edin ki sos her yere eşit oranda gelsin. Sosu dikkatlice her yerine geldiğinden emin olacak şekilde döktükten sonra zaten bir miktarda tepsiyi olduğu yerde sallıyorum ve ısınmış olan fırına karnabahar yemeğimi yolluyorum. Yemeği fırına yolladıktan sonra tamamen pişirmiyoruz. Buraya da dikkat edelim. Yemeği fırına yolluyoruz. Hafif üstü kızarmaya başlayıp o sos koyulaşıp börekvari bir hale gelmeye başladığında fırını açıyoruz ve tepsiyi içerisinden çıkardıktan sonra üstüne bol kaşar rendesi döküyoruz ki yemeğin lezzetine lezzet katsın. Daha önce karnabahar graten yaptıysanız hemen hemen aynı tarif diyebilirim. Ama bu sebzeli ve daha lezzetli hali. Gördüğünüz üzere üzeri hafif kızarmış. Şimdi bu esnada bol kaşar peyniri döküyorum. Sizler dilediğiniz miktarda, dilediğiniz oranda kaşar peyniri ilavesi yapabilirsiniz. Evet, karnabaharları ince bir katman halinde serdikten sonra hala çalışmakta olan fırının içerisine yemeğimi yolluyorum ve üstü tamamen kızarıp nar gibi hoş bir renk alana kadar pişirmeye devam ediyorum. Benim fırınımda 35 dakikanın biraz üzerinde bir zaman zarfında yemek hazır oldu. Sizin fırınızda daha erken ya da daha geç olabilir. O yüzden yemeği kontrollü bir şekilde pişirelim.
Evet, fırında sebzeli karnabahar yemeğimiz artık hazır. Üstü çok güzel bir şekilde kızardı. İçi gayet nefis bir şekilde pişmişti. Tamamen yumuşacıktı ama asla dağılma olmamıştı. Gördüğünüz üzere rengi de görüntüsü de gayet güzel. Şimdi sizlerle birlikte dilimleyerek içinin kıvamını test ediyoruz. Görüntüsü, kokusu, tadı gerçekten dört dörtlük bir yemek. Karnabahar seven sevmeyen herkesin sürekli isteyebileceği bir yemek tarifi. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte yapar, dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.